Selamlar arkadaşlar. Bir One Piece teori sohbet videosunda daha beraberiz. Videoda da sizden gelenleri konuştuğumuz bir video olacak. Açıkçası çok etkileşim alan içeriklerim de oldu. Gerçekten güzel dönütler aldığım içerikler oldu bu dönemde. Çok teşekkür ediyorum. Abone sayımızda da bayağı bir artış var. 1000 abonede dediğim gibi büyük bir çekiliş planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunun dışında videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Fatma Nur'un yorumuyla başlayalım. Yine uçuk kaçık bir şey yazmış mı? Yok, normal bir şey gibi. Bence Luffy'nin ödülü en az 3 milyar olur. 3 milyon sen bu parayı ne yaptın kabul edin, hepinizin aklında 3 milyar dendiğinde bu geliyor. 3 milyon sen bu parayı ne yaptın, öyle miydi? Öyleydi galiba. İlginç bir şeydi. Ya aslında Wano sonunda Luffy'nin ödülünün 3 milyar olması çok absürt olmaz bana kalırsa. Ama nasıl biteceğine de bağlı Wano'nun. Ve Kara Sakal cephesinde neler olacağı da önemli. Aral Yılmaz son chapter olmasa max 2,5 milyar derdim de bence Wano sonrası 3 milyar ile 4 milyar arası olur gibime geliyor. Kid ve Law 1,5-2 milyar olur demiş. Tabi Luffy'nin bu kadar yüksek bir ödüle eriştiği bir noktada Law ve Kid'in de artması çok normal olur ama Luffy bunlara erişebilir mi? Kaido artı Big Mom'u indirirlerse Luffy artı erişebilir yani. Kaido'yu indirseler Kerim, Luffy'nin ismi öne çıkacaktır. Üstüne üstlük bir de Big Mom Kaido ittifakını bozduğu için de ek getirirler ve Yonko oluşu basınla kalmayıp resmiyet kazanacaktır demiş. Yani resmiyet kazanacak zaten ama Chopper'ın ödülü 200 beri olur diye tahmin ediyorum. Ve giriş mükemmel demiş. Teşekkür ederim Ef'cim. Seride çok vakit harcanan kişilere gönderme yapılıyor ve sonradan karşımıza çıkıyor. Katakuri çok fazla vakit harcanan bir karakter. Big Mom ölünce başa geçip Luffy'ye yardım edecek kişilerden biri olabilir. Ama düşüncelerime göre başa geçmek yerine kendi başına Luffy'ye yardıma gidebilir. Arkadaş olarak gördüğün nadir insanlardan biri Luffy tayfaya katılsın. Adamakuri. Tayfaya katılma olmaz ama Katakuri'yi serinin devamında bence de göreceğiz. Enes. Aral Yılmaz bence Rayleigh yüzerek bana geldi. Ya yapamayacağı bir şey değil ama yapar mı? Yapmaz yani. Niye yapsın? Ali Koray Çimen. Herkesin atladığı bir şey var şu anda. Savaşıldığı. Ada uçuyor. Kayda yenilirse ada düşecek ve aşağıda insanlar ölecek. Bunu durdurabilecek tek kişi ise Fujitora, yanında kim gelir bilmiyorum. Bence ada indikten sonra bir şeyler de olabilir Ali Koray. Ama mantıklı değil. Kaido adayı yeni yenilgiye çıkmaya bırakacağını söyledi zaten. Ada indikten sonra yenilgiye uğrarsa sıkıntı olmaz. Bence de. Luffy bir manyaklık edip Kaido'yu dakikalar içinde yenmez herhalde. Adaya ulaşmak için yeterince zamanımız olur diye düşünüyorum demiş Mr. Bush'ta. Mr. Bush'ta da benimle aynı düşünüyor. Mr. Bushido'yu çok seviyorum. Berat Girgin. Luffy'nin filosu, sözde filosu. Wano'ya gelirse çok cool olmaz mı ya? Samurayların sayısı azalırken yardım bekleyen halk bir umut arar ve Luffy ve filo gözükür. Oy fena demiş. Bu arada Luffy gerçekten kimseyi öldürmez büyük ihtimalle. Yaşama çok değer veriyor. Bazı konuşmalarından anlaşılıyor çünkü. Eline sağlık reis. Teşekkür ederim. Ya Luffy hem yaşama değer veriyor hem de Eiichiro'da değer veriyor. Hem de ya metod olarak onu izlemedi şimdiye kadar. Bence o yüzden biraz uçuk kalabilir. Mircan Koç. Bence Luffy'nin ödülünü çok yükselmesi saçma olur. Zaten Luffy bir Yonko yendi ve adayı mağlup etti diye Morgans'ın abartarak anlatmasıyla 1 milyar arttı. Max 1 milyar daha artar bana kalırsa ve şöyle bir şey düşünüyorum. Kaido'nun başını killer alacak. Eminim çoğunuz bunu düşünmüyor ama adının anlamını vermeli artık. Wow. Ama orada en güçsüz olan killer değil mi ya Emircan? Bence çok şey olur ya. Saçma olur yani. Bilemiyorum. Kata Seyit'in yorumu gözüktü ama okumayacağım. Yakup'un yorumu da spoiler içeriyor anladığım kadarıyla. Ya bence bu spoiler değil ama Kata Seyit. Yeni bölüm çıksın, öyle olmadığını göreceğiz bence. Yani bence sanmıyorum.
Siz de atlayın arkadaşlar Kata Seyit'in yorumunu. Muhtemelen editlemem. Çünkü çok vaktimi alıyor. Render olayı bile çok vaktimi alıyor. Ya Yakup D. Clown diyor ki bence Momo bir noktada Kaido'dan güçlü olacak diyor. Yani burada bence spoiler yok bu arada yazdığında. Yani Kaido'nun meyvesini yazmışsın. Onun dışında spoiler yok. Bence Kaido meyve uyanışıyla dönüşmüyor ama o forma. Öyle söyleyeyim. Yakup. Ek parantez Momo daha güçlü olabilir tabii ki Kaido'dan yani. Ama net bir şey yok şu anda. Bak Best PS4 Games TV'nin ilk cümlesine katılıyorum. Wano'ya kimse toplanmayacak demiş. Bence de çok bir toplanma olayına gidilmeyi diye. O metot izlenmiyor şu anda. Tayfanın kendi kendine yenmesi düşünülüyor. Denizciler şu an sıkışık ve zor durumda. Wano'ya gönderecek kaynakları yok. Karasakal büyük ihtimalle denizcilerin ele geçirdiği ya da ele geçirmek üzere olduğu biri veya bir şey için harekete geçti. Wano ile işi yok. Karasakal fırsatçı bir karakter. Ne olayların döndüğünü bilmediği bir yere rastgele gitmez. Nasıl ki 2 yıl önceki savaşa herkes çökmüş durumdayken dahil olduysa ancak öyle bir durum söz konusu olursa ve önemli bir çıkarı olursa gelir. İki imparatorun karşısına rastgele çıkmaz bence de. Hepsinden öte Wano'dan bir kazancı yok. Shanks ise bence büyük ihtimalle Karasakal'ın harekete geçmesi üzere harekete geçecek ve tıpkı 2 yıl önce Kaido'ya engel olup savaşa girmesine engel olduysa benzer bir müdahalede bulunacak. Wano tamamen yeni çağın ve yeni neslin gücü ele geçirmesi ve Wano'ya şafağın doğması üzerine bunun dışında kalanların hikayeye dahil olmasını gerektirecek bir durum henüz söz konusu değil. Katılıyorum. Wano'da adam akıllı Luffy'ler kitabın ortasından konuşa konuşa öyle tokatlıya Kaido'yu Big Mom'u yenecekler. Yeni nesil gücünü gösterecek. Ben de katılıyorum, böyle düşünüyorum. Ya çünkü ona evrildi yani seri şu anda. Yön o yön yani. Rayleigh Hill'i yakalarlar diyen arkadaşın sorunu var herhalde. Goldie Roger'ın sağ kolu, adamın sadece ismi yeter denizcilerin kaçmasına. Şu adamı küçümsemeyin. Bence bir amiralden daha güçlü ve Garp'a yakın bir gücü var. Amiralden güçlü güçsüz tartışılır ama yakalaması çok zor. Shanks'la Luffy savaşacak tarzı diyorsunuz da Shanks Luffy için kolunu feda eden bir adam. Beyaz Sakal'a konuşmasında onu yeni çağa yatırdım diyor. Shanks zaten Luffy Korsanlar Kralı'nın olmasını istiyor. Kid kolunu alması Shanks bir bildiği vardır demiş bu konuda. Luffy yol göstericisi Goldie Roger'dan sonra Shanks'tır. Ne Luffy Shanks'a vurmak ister ne Shanks Luffy'ye. Goldie Roger Korsanlar Kralı olurken destekçisi vardır elbet. En büyük destekçisi Luffy'ninki Shanks'tır. Bir de manga hakkında teoriler olsa güzel. Anime zaten çok yavaş manga olaya girdi. Vermiyormuşum bunu yazıya. Allah, yanlış şeylere tıkladım, bir saniye. Yansıtayım mı bunu? Manga hakkında teoriler olsun diyor. Bir de şunu diyorum. Kuma'yı bu kadar kolay harcayamazsın. O da Kuma kırmızı çizgimizdir. Luffy'ye tek atan nadir kişilerden, acımasız korsan, çöp yapmış kutsal ejder ama Kuma kurtulacaktır. Güney ordusunun kumandanı Ringberg yardımıyla düzeltecektir. Wow. Bak, ben buna katılmıyorum mesela. Karasakal Wano'ya gelmesi için neden yok? Buna katılıyorum. 2 Yonko'ya kafa tutacak ne kadar gücü olursa olsun Luffy kadar cesareti yok. Bence öyle değil. Hesaplayıp saldıran bir tip sadece. Karasakal Shanks savaşı büyük ihtimalle olacak ama ne zaman o da reis bilir. Luffy Wano'da Kaido uzun bir savaş sonrası yenecektir. Kanlar içinde olsa da Luffy Katakuri savaşı gibi uzun sürecektir. Luffy'nin Ryo Haki'si bu savaşta tavan yapacaktır. Benim asıl merak ettiğim Kid Love Killer nasıl zarar verecek Ryo Haki'siz Kaido ya da Big Mom'a. Gamma Knife saldırıları içten ile belki Zoro Enma sayesinde %100 verecektir. O da Enma'yı süslük diye mi Zoro'ya verdirtti? Mantıklı düşünelim. O da her şeyin zeminini önceden ayarlıyor. Zaten biraz düşünürsek buluruz. Kid uyanışı gerçekleştirebilir. O sayede Killer ağır çöp. Oğlum biraz Murat Ali ya. Biraz imlaya dikkat et. Nokta virgül falan kullan. Kafam karışıyor. Merhabalar. Şöyle bir teori geldi aklıma.
Acaba D'ler dünya devletiyle yıllar öncesinden bir anlaşma mı yaptılar? Mesela dünya hükümeti D'lerin özgürce yaşamasına izin verecek ve karşılığında Garp denizci olacak. Neden Garp? Çünkü D'lerin en güçlü soyu olan Monkey soyundan. Bu yüzden Garp sayesinde denizcilerin gücüne güç katıldı. Öyle ki Zebek gibi bir beladan bile kurtuldular. D'nin sırrı diyorum, böyle bir şey olabilir. Korsanların dünya hükümetiyle savaşma gibi bir derdi yoktu. Özellikle Roger'ın. Korsan kralı olmak için mücadele etti. Luffy tarafına gelecek olursak hem korsan kralı olmak istiyor hem de kutsal ejderlerin doğal düşmanı D. Ve hem de Monkey D. Bu teorideki en büyük dayanağım Dragon. Garp bir anlaşma sonucu denizci oldu ve düzeni korumaya çalışıyor. Luffy'nin korsan olmasını istemedi ama Dragon'un isyan bayrağını taşıması Garp'ı deli ediyor bence. Çünkü kendi soyu için düzeni sağladı yıllarca. Kendini feda etti. Tüm gücünü denizcilere adadı. Ace'in idamına bile kendini bu dende tutmasının sebebi buydu. Düzen bozulursa yine tüm dünyada masum insanlar ölür diye düşündü. Neticede isyan bayrağı Dragon'da ve Monkey D'lerin en güçlüsü şu an Dragon bence. Luffy babasını geçer bir gün ama şu an değil bence. Luffy'nin krallık macerası nihayetine ulaştı. Muazzam bir Dragon vs Denizciler izleyeceğimize inanıyorum. Son cümlene çok katılıyorum. Dragon vs Denizciler izleyeceğimizi ben de düşünüyorum. Ve Dragon'un şu an mevcut olarak Luffy'den de güçlü olması gerektiğini de düşünüyorum. Buna da katılıyorum. Ancak Garp'ın kendini bu şekilde feda ettiği bir anlaşmayı kabul etmesi çok mantığıma yattığını söyleyemem Melih. Öyle düşünüyorum. Ne yapacağım boşver. Animenin başında haki kelimesinin geçtiği bir yer gösterin bana. Yani bu kavramın zamanla oluşmadığını, aslında her şey net bir şekilde var olduğunu mu söylüyorsunuz? Herhalde ismi haki olmasa, shaki olsa, maki olsa da buna benzer bir kavram olacaktı. Olmak da zorunda. Hunter x, Bleach, Naruto, her animede buna benzer bir kavram var ve animelerde güç dengeleri bu kavramlar üzerine kurulur. Chakra, Reiatsu, haki değil mi? Serinin başında Shanks'ın yaptığına haki denmedi. Biz seneler sonra burada Karal'ın hakisini yapmış dedik. Marineford'da Akainu Marco'ya sen haki kullanıcısı mısın diyor. Marco'ya ula adam belki de en güçlü Yonko Commander herhalde haki kullanıcısı olacak ama dediğim gibi haki kavramı zamanla anime içine yemeğe atılan tuz gibi fazla cılkını çıkarsak mı çıkarmasak mı diye düşünüle serpildi. Herkes kullansın, yok bazıları kullansın, yok herkes kullansın ama hakiler arası fark olsun gibi hikayeye zamanla eklendi. Yani söyleyeceğim şey haki yok değil. Yandaş gazeteciler gibi paragrafın içinde iki kelimeyi seçip eleştiri yapılmaz. Haki adı ve içeriği, özelliği, silahlanma hakisi, gözlem, cart curt. Şimdi Rüya Haki de yeni eklendi. Bunlar zamanla eklendi. Siz animeyi yeni izlediğinizden mi size öyle geliyor bilmiyorum ama ben 7 senedir animede güncel olan birisiyim ve animede hiç öyle akıcı tak tak ilerlemiyor. Birçok şey animeye ekleniyor, çıkarılıyor ve yine bir temeli var, hikaye var. O bozulmadan birçok şey eklenip çıkarılıyor. 20 senelik anime sonuçta haki de zamanla eklenip değiştirilen bir kavram. Adı haki olmazdı, başka bir şey olurdu ama böyle bir şey zaten olmak zorunda, yoksa animeyi bir temele oturtamaz. Katılıyorum, animeyi bir temele oturtamazsın ve yavaş yavaş serpildi. Buna da katılıyorum. Bence doğru demiş yani. Ne yapacağım, boşver. Bence Yamato tayfaya katılacak ama asıl önemli olan ve komik olan da Karut da katılacak. Luffy 10 kişi falan demişti ama Michi olarak tayfaya katılacak. Ben dediğim gibi ben onu da diretiyorum ama bakalım. Nemo ben Nanzi kuşağı demiş. Selamlar Nanzi kuşağı. Allah, bitmiyor yorumlar. Kaç dakika oldu be? Daha birinci videonun yorumlarındayım ha. Shanks ve tayfası her ne kadar gösterilmese bile çok güçlü bir tayfa olduğu için onunla dövüşmeden bir şeyler başarabilmesi bence Luffy'ye korsanlar kralı olma yolunda en büyük hakaret olur. Red Poneglyph'ten birisi Shanks'ın olduğu bölgede olursa o zaman ne yapacaklar? Shanks Luffy'ye hadi gel Poneglyph'i al sonra korsanlar kralı ol mu diyecek. Luffy ve tayfasının Shanks'tan güçlü olduğu kesinlikle gösterilmeli. Eğer dövüş olmayacaksa o zaman Shanks ve tayfasının birileri tarafından hezimete uğraması lazım. Ben seride açıkçası Shanks'ın sonra en az onun kadar güçlü duran elemanı et yiyen kişiyi Yasop'un dövüşünü görmeden bitirmek istemiyorum ya. Luffy ve Shanks dövüşmediği hikayede o zaman Shanks'ın birileri tarafından harcanması lazım. Belki bir co-op olur. Belki bir düşmana karşı savaşırlar. Shanks harcanırsa eğer yine bir hile yapılarak harcanır. Bunun sebebi ise ben Shanks'ın tayfasının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bana göre tayfa tamamen haki üzerine kurulu bir tayfa. Şimdi böyle bir tayfayı normal bir şekilde alt eden bir tayfa çıkarsa Luffy'nin tayfasına falan tek atar. Luffy'nin tayfasında sadece 4 tane kişi haki biliyor. Shanks'ı yenen kişileri yenebilmeli ihtimalleri olmaz. Bu arada Shanks ve tayfası güç kazanmaları açısından da çok önemli bir tayfa. Yani Usopp, Nami, Chopper, Franky falan belki orada haki kazanacak veya daha fazla power up falan alacak. Shanks ve Luffy'nin tayfaları benzer tayfalar olduğu için bence eksiklerini kapatma açısından iyi bir savaş olabilir. Bu arada bu konuda bence çok fazla duygusal davranıyorsunuz. Garp'ın evladını koruyamadığı, üstüne evladını öldürmesi için olan savaşta evladının kurtulmasını engellediği bu dünyada Shanks ve Luffy her türlü birbiriyle savaşmak zorunda kalır.
Ben duygusal davranıyorum ama bence öyle olmayacak. Herkes sormak One Piece diyor ama kimse dememek ne muhabbet, hayat nasıl? Palimpacım teşekkür ediyorum. Hayat süper ya. Kötü bir şey yok yani. Arada canım sıkılıyor ama o kadar yani. Monkey D. Luffy Wano Ark'ın sonuna doğru büyük bir olay olacak arkadaşlar. Ne olacağını tahmin edememiş. Güzel teori. Kesin tutar bu teori. Bence tayfadan birisini ya da ikisini meyve yemesi lazım. Yani. Black Clover videolarında at. Black Clover izlemiyorum ki video atayım. Süpernovalarla Shabonidi adasında karşılaşmış yeni dünyaya geçmek üzere olan 100 milyonun üzerinde bounty'ye sahip olan korsanlara süpernova deniyor. Vay, çok güzel yazmış. Tebrik ederim. Selamlar herkese. Ben Mr. Bushido. One Piece'te gözükmeyen D'lerden en güçlüsüyüm. Hepinizi Bushido'larım. Mr. D Bushido. Bir de fotoğrafını almışlar. Anime sevmem ama abinin sesi çok güzel. Çok teşekkür ederim Bay Ziyati. Wano'da 2 tane canavar gibi Yonko var. Süpernovaların onları yenebileceğini düşünmüyorum. Eğer Kaido ve Big Mom düşerse dünyadaki güç dengesi bozulur. Shichibukai sistemi kalktığında bile yer yerinden oynamıştır. Benim tahminimce Kaido düşecek ve Wano'nun kapıları açılacak ama Big Mom tüyecek. Buna katılıyorum. Ben de buna benzer düşünüyorum. Kara sakal ise bu arada animede ve mangada gösterildiği gibi Sabo'nun peşine düşecektir. Meyvesi için Shanks hakkında pek bir fikrim olmasa da onun kara sakalı durdurmaya yönelik hamle yapabileceği muhtemel. Shanks ve kara sakal arasında bir gerginlik olacak mutlaka ama Sabo'nun peşine mi düşecek bilmiyorum. Big Mom'un adasında sorun çıkararak 1 milyar arttırdıysa Luffy 2 Yonko'yu yenmesiyle 3 belki de 4 milyarı görmesi lazım. Abartı gelebilir ama 2 tane Yonko'nun devrilmesinden bahsediyoruz. Adamların çocukları, yardımcıları bile 1 milyar zaten. Yendiği adamların ödüllerinin hep üstüne çıktı demiş Deniz. Gerçekten doğru bu. Olması gereken de bu oldu şimdiye kadar hep seride bana kalırsa. Zor soru ama yani Kaido'yu yenince 3 milyara fırlar mı ödülü bir anda? Zoro'nunki 1 milyarı görür mü mesela? Zor soru gerçekten. Şu videonun yorumlarına bakayım. Bu videonun da tabii bir sürü yorumu var. Çok değil sanki buranın yorumları ya. Bunu da okuyalım. Bitirelim bu videoyu da bununla beraber. Uzun olsun yine ama şey olsun. Doyurucu bir video olsun ya. Başlayalım. Mr. Mugiwara, Dragon ve Shusui'nin Susanoo'su bitirim ikili. O ne demek bilmiyorum. Bu şeyden Naruto'dan bir kavram galiba. Monkey D. Luffy meyvesi Dragon meyvesi çıkacak tüm One Piece kitlesi de oh my god. Tüm zaman gözümüzün önündeymiş falan diyecek. Komik olur. Şurada atladığımız bir şey yok. Sınavlarım mı? Evet. Çalışıyor muyum? Sınavlarım var mı? Evet. Çalışıyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü Dragon'un meyvesini bilip tüm One Piece tartışmalarında ego kasmak istiyorum demiş Doğu Civciv sama. Vef de demiş ki bulut meyvesine gerek yok. Nami de %70'ini yapıyor. Vef'in yorumları beni öldürüyor ya gerçekten. Gökuk. O zaman Dragon'un midesinde doyurur. Mr. D Kebap. Adamın ismi Dragon. Gemisi ejderha motifleri var. Sabo ejder yetenekleri kullanıyor. Düşmanları kutsal ejder. Hiç bu açıdan bakmamıştım lan. Çok güzel diyorum gerçekten. Kendimi Dragon'da Dragon meyvesi olduğuna inandırmak istemiyorum. Sonra kurbağa falan çıkar üzülür. Kurbağa çıksa ben de üzülürüm. Aa bu çok güzel. Bu çok güzel. Ben bunu adam gibi teori videosu yapayım. Bu da aynı şekilde. Bu ikisinden video yapayım adam gibi. Gerçekten bu çok güzel yorum. Gerçekten güzel. Nami'de Zeus var demiş. Kankan meyvesi yazdım buraya. Vay şoyu yaz. Vay Avatar'daki kan bükücüler hesabı. Hava hava bulut bulut fırtına fırtına akıntı akıntı olabilir. Oğlum adamın adı Dragon illaki bir yerde görürüz o ejderhayı. Görmezsek odanın ayıbı demiş. Mehmet Han da videonun başına gülmüş.
Yani bunlar olabilir gerçekten. Nemo bir teorim var Dragon hakkında. Beyblade animesinde kutsal canavar olan Dragon isimli canavar vardı ve bu canavar mavi ejderha olarak geçiyordu. Ayrıca yüksek dönüş hızı, fırtına oluşturma gücüne sahipti. Bütün bu özelliklere baktığım zaman Dragon'un meyvesinin havayı kontrol eden bir mavi ejderha olması yüksek ihtimal. Hatta böyle olacağına eminim bile diyebilirim. Bu yorumu yaz bir kenara demiş. Okudum videoda. Hoş yani, eğlenceli, ilgi çekici bir yorum. Kısacası Aleyna demiş, Dragon havayı kontrol edebilir. İster Antix'te olsun, ister meyvesi bir şekilde bunu sağlıyor ve yağmur yağdırabilmesi büyük bir avantaj. Çoğu meyve kullanıcısını etkisiz hale getirebilir. Yani evet. Yiğit Koç, ben ejderha meyvesi olduğunu düşünüyorum. Sabon'un kullandığı hareketten isminin Dragon olması, bazı mitolojilerde ve ejderhanın şeytani bir varlık olarak tasvir edilmesi bana bu kanıya vardı. Ama o da sonuçta bence yine tahmin edemeyeceğimiz bir şey ortaya çıkaracak. Olabilir. Devrimciye özgür bir antik kuş yakışır. O da yapmıştır bence. İkinci teori daha olası. Demiş Thunderbird. Trafalgar Love'ın ope meyvesini insan canlıların kalbini söktüğü yeteneğinde kalbi saran morumsu madde ne hayattı merak etti. Tek merak ettiğim bu. Vay be. İlginç bir soru. Shindo severim. Chopper'ın resmini koymuş ya. Shindo severim. Şey olabilir yani. Yani kalbin dışını sarmalayan zarıyla beraber çıkarıyor olabilir kalbi. Mantar Kral. Bence bulut, yağmur, hava, rüzgar falan değil. Direkt komple atmosferi kontrol edebiliyor. Bence atmosferdeki sıcaklık ve soğukluğu kontrol ederek diğer bütün devasa kasırgalar, bulutlar, yıldırımlar her şeyi zaten oluşturabilir demiş. Meyve ne ama? Hasan Özdemir, ejderha ile alakalı olması çok tahmin edilebilir oluyor. O da şaşırtmayı seven birisi. Bu yüzden bulut daha çok kafama yatıyor. Benim sanki Baltiko'daki binaların üzerinde olan figür bulut gibiydi demiş Yasan'da mesela. Dikkat etmedim ama olabilir. Cem Etten. Benim teorim Dragon'un şeytan meyvesi yok. D'lere özel bir haki olduğunu düşünüyorum. Roger'da da aynı güç vardı. Evet. Şeyden dolayı diyor bunu muhtemelen Cem. Roger da Shiki ile savaşında bir şekilde yağmur yağdırıp fırtına koparıp kaçıyordu ya. Kaze no Mi, rüzgar meyvesi. Logia bence Dragon'un meyvesi demiş Betül. Yani çok beklenen bir şey tabii. Bunları da anlamak lazım yani. Sonuçta yarın bir gün çıkar borsa gibi yükseliriz. Değerimiz yükselir ama yani evet, çok söylenen şeyler bunlar. Yıldırım ejderi demiş. Thunderbird demiş hayvanlar alemi. Hava meyvesi %99 derim demiş. Ejderha olmasından çok bulut meyvesi daha kafama yatıyor ama ütopik şeyler olabilir ve ejderha çıkarsa çok daha efsane olur. Tabii ki hayal ettiklerimizden ne senaryo çıkar ve neler çıkar. Naruto'daki Susanoo değil mi o yeşil savaşçı? Valla bilmiyorum ya. Gelmiş tartıştığımız konu konuşuluyor ya. Her yerde konuşuluyor. Bir şey diyeceğim. Dragon'un Roger tayfasında olma ihtimali var mı? Roger skill savaşırken büyük bir kasırga veya Roger idam edildikten sonra bu da konuşuluyor da tayfada olma olayı çok dediğim gibi gündemde olan bir şey değil ya. Yani Roger da yaptı aynısını. Acaba bir antik silah mıydı yoksa bir haki miydi? Bunları bilmiyoruz. Bence Dragon'un bir meyvesi yok. Kendisini yüksek seviyede bir haki kullanıcısı olduğunu düşünüyorum. Mesela bak, bu konuşulan bir şey. Gerçekten ben de böyle düşünüyordum. Ama bilemiyorum. Seri devam ettikçe haki hakkında daha çok bilgi ediniyoruz. Örneğin Ryu Haki gibi Dragon'da da bu tür bir haki kullanıcısı olabilir ve yanlış hatırlamıyorsam Sabo'yu Dragon'a eğitmişti. Ve Sabo'nun tekniklerinden Dragon Breath'i incelerseniz Sabo'nun da rüzgar tarzı bir şey kullandığını görürsünüz. Sabo bu tekniği kullanırken meyvesinin olmadığını biliyoruz. Evet, Sabo'nun meyvesi yoktu. Yani ne desek boş. Bu videoyu konuşamadık bile. Ne yazık ki. Sizle. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sürü bir şey dolu videoların ve yayınların devamının gelmesini istiyorsanız. Görüşmek üzere.